Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah niyetlerimizin karşılığını görebilmeyi dünyada da ahirette de hepimize nasip eylesin. Niyet demişken, niyetimiz düzgün mü? Niyetimizi doğru sözcüklerle yaptık mı, yapmadık mı? Bunun üzerine biraz konuşalım. O kadar çok olumsuz şeyler var ki zihin dünyamızda. İmkanlarımı kaybedersem insanlar arasına çıkamam. Kilo alırsam, şişmanlarsam insanlar beni başka gözle görür. İflas edersem yaşayamam. Çocuğuma bir şey olursa ben ölürüm. Yani bunlar maalesef annemizden, babamızdan, en yakınlarımızdan, hocalarımızdan, öğretmenlerimizden, patronumuzdan, ustamızdan, şefimizden, en yakın arkadaşımızdan pelesenk olarak ağız alışkanlığıyla bizlere geçmiş olan yanlış ifadeler. Bir gün bir dostumu ofisinde ziyarete gittiğimde, bürosunda, abi çok zayıflamışsınız dedim. Hani iltifat cümlesiyle söyledim, dikkatle bu tonla söyledim aslında. Dedi ki hocam siz çok güzel konuşan bir insansınız, şaşırttınız beni dedi. Böyle söylemek yerine çok fit olmuşsunuz deseniz daha güzel olurdu diye düşünüyorum dedi ve beni düzeltti. Buradan teşekkür ediyorum. Çok zayıflamışsınız demek hasta mı oldun demek de aynı şeydir aslında. Ya da biraz daha devam ettirelim. Çok kilo almışsın ya falan. Milletin ortasında böyle bir ifade kullanılmaz. İlaç kullanıyordur, kortizon kullanıyordur, hamiledir, izlemek istiyordur. Neden böyle pat diye herkesin önünde insanları öyle sözlerle yargılarca konuşuruz bilmem. Ama bu söylemlere dikkat edelim. Söyleyeceksek illa kendisiyle istişare edip nasihatte bulunacaksak yanına yaklaşalım, kulağına hafifçe fısıldayalım. Hayrola, bugünlerde sağlıklı beslenmişsin diyelim. Ya da çok fit olmuşsun, yakışmış diyerek iltifatta bulunalım. Zayıflayanı kıskanır, kilo alanı da yadırgarız. Niye? Söylediğimiz her duruma kendimiz de düşeceksek niye böyle dikkatsiz konuşuruz ki Allah aşkına? Bunlar bizi kaybettirir, kazandırmaz. Öyleyse dikkatli konuşacağız. Dikkatli konuşursak güzellikler bizi bulur. Zihin dünyamızda yanlış olguları düşünerek, yanlış bilgileri düşünerek, yanlış tutumları tekrar doğruymuş gibi kafamızda var edersek bunları yaşamaktan kurtulamayız. Baktığımız yöne doğru döneriz. Bakınız ben şimdi sağa döneceğim. Sola doğru bakarsam farkında olmadan direksiyonu ortalarım ve ortadaki refüje arabayı çarparım, Allah korusun. Siz istikametten ayrılmayın. Yolunuzu dosdoğru belirleyin ve oraya doğru yönelip hedefinize doğru gidin. Fakat bu bakış hafif böyle sağa sola kaydığında, bu bakışlar dikkatleri başka noktalara doğru yöneldiğinde bu sefer hedeften şaşarsınız. Gideceğiniz menzile varamazsınız. Bütün ilim insanları araştırma içerisinde bir insana şunu yapma dediğinizde, mesela arabayı hızlı kullanma dediğinizde o insan arabayı hızlı kullanma dürtüsünü alıyor aslında. Zihin dünyası doğru mu yanlış mı, eksik mi hatalı mı bakmıyor. Söylenen kelimenin insandaki enerjisini görüyor. İnsan böyle bir varlık. Yapmayacağınız şeyleri konuşmak yerine bir daha bunu yapmayacağım demek yerine yapmanız gereken şeyi de kendinizi telkin etseniz daha güzel olmaz mı? Bir daha küfür etmeyeceğim kelimesi yerine bir daha hep düzgün konuşacağım. Kimsenin kalbini kırmayacağım demek yerine herkesin gönlünü güzel, hoş tutacağım. Kimseyi aldatmayacağım yerine
herkese doğru, dürüst, ilkeli davranacağım desek ya da hayatın içerisinde siyaset, ticaret, cemiyet dünyasında olumsuz şeyleri konuşmak yerine olumlu şeyleri konuşsak, efendim mevcudu konuşmayalım mı? Bak ortalık kaynıyor. Kaynasın. Sen mi düzelteceksin? Dedikoduyla ortalık düzeltilir mi Allah aşkına? Hı? Ateşe su ile gitmek gibi bir şeydir. Suyu dökersin ama ateş iyice har olur. İyice buhar olur. Mesele o değil ki. Ateşi iyice harlarsın. Allah korusun. Onun için söylemlere dikkat. Çünkü söylemler, eylemler geleceğimizde kaderimizi belirliyor. Ya bu kadar birbiriyle bağlantılı mı? Tabii ki bağlantılı. Kendi dillerinizle, kendi sözlerinizle, kendi ellerinizle kendi kendinizi tehlikeye atmayın diyor Kur'an. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ bitmiyor. وَاَحْسِنُوا ve iyilik yapın. İyilik yapmaya devam edin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah Teala iyilik yapanları sever. Bu kadar önemli, Kur'an ayeti bu. Bu kadar önemli bir hususta insan neden şaşkınlıkla davranır bilemeyiz. Eğer gündüz güzel şeyler yaparsanız gece rahat uyur, uykunuzda da kabus görmez, sabahleyin de kapıya polis gelir mi diye düşünmezsiniz. Çok büyük zenginlik, çok büyük zindelik, çok büyük mutluluk. Devletten değil, Allah'tan korkarsanız ne devlete ne millete karşı en ufak yanlışınız olur. Hata insanız, hepimiz yapabiliriz ama hatada ısrar etmemek maharet. Devlete, millete, tüm insanlığa karşı vazifemizdir iyi olmak, güzel olmak. Öncelikle Allah'ın kulu olarak güzel olmak bizim görevimiz. Vazifemiz bu. Zaten Allah'ın sevgili kulu olmaya çalıştığınızda hak sizi kendi katında da, halkın katında, kulların katında da güzel kılıyor. Allah bu duygu, düşüncelerle ömrümüzü devam ettirmeyi nasip eylesin. İnşallah. Başkalarının ne diyeceğinden ziyade Rabbim ne diyecek? Ben bunu yaparsam ne der? Benim için hoşnut olur mu? Yaptığım şey doğru mu diye kalbinize sorduğunuzda en güzel cevabı o size zaten verir. Dünyevi bütün haller, alışverişler, sözleşmeler, telefonla randevuleşmeler, bunların hepsi de kayıt altında. Gecikmeyin. Gecikseniz bile, tehir olsa bile mutlaka telefon açıp kusura bakma dün olağanüstü gelişmeler oldu, seni arayamadım da hakkını helal et diyerek telefon açıp arkadaşlarınızın ya da randevuleştiğiniz insanların gönüllerini alarak yeni muhasebe ve yeni randevuleşmeyi, ahitleşmeyi yaparak buluşmalarınızı gerçekleştirin. Kıymetli dostlar, sevgi dilini hakim kılmak savaşları, kavgaları, bozuşmaları engeller. Siyaseten, nezaketen böyle olmaya çalışmayın. Gerçekte duygularınız da bu şekilde olsun. Bir insan karşı tarafa hayır diyorsa hayırın hikmetini bilelim. Evet diyorsa evetin hikmetini de bilelim. Yani bütün dengeleri düşünerek insanlarla konuşmaya çalışın. Her şeye ticari gözle bakmayın. Ama bir şeyin ederi neyse onu karşı tarafa takdim etmekten geri durmayın. Hakkı neyse onu verin. İnsanlara hakkını ödemediniz, hiçbir hizmetin karşılığını tam anlamıyla almış olamazsınız. Öğretmenler bedava insanlar değildir. Danışmanlar bedava insanlar değillerdir. Size hizmet veren, kapınızda hizmetkar olan insanlar bedava insanlar değildir. Herkesin vakti, saati çok kıymetlidir. Onların da çocukları, torunları hizmet ettiği, kendilerinden bir şeyler bekleyen kimseleri var. Lütfen hakları güzel tahakkuk ettirin ki Allah Teala nimetleri ardın sıra peş peşe size göndermeye devam etsin. Bakın hayata dair bir şeyler konuşuyoruz. Bunlar hepimizin problemi. Bilmiyordum diye bir şey yok. Uyandınız, kalktınız, büyüdünüz, yemeği, içmeyi, lavaboya çıkmayı unutmuyorsunuz değil mi? Eğer bunları unutmadan yapabiliyorsanız borcunuzu da unutmadan ödeyeceksiniz. Önce borçlar ödenecek.
Sonra sohbet, muhabbet, yemek, içmek. Efendim hallederiz yok. Ne vaat ettiyseniz sizin yapmanız gereken ne varsa onu yapmakla mükellefsiniz. Bugün 2 tane randevumuz var. Bakın randevularımıza vaktinde yetişmeye çalışıyoruz. Niye? Mecburuz. Söz verdik, onlar da sizi bekliyor orada. Hiç kimsenin ücretli elemanı değil, kimseyi bekletmeye hakkımız yok. Lütfen randevularınıza sadık kalın. Dün saat 7 ise 7'de orada olun. 12'de bekleniyorsanız 12'de efendim yol sıkışıktır, erken çıkın. 12'ye 10 kala kapıda olun. Adres sorma ve yeri bulma vaktinizde değerlendirerek randevu mahallinde olmaya çalışın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek alacaksak o sözüne sadık, her zaman tam vaktinde, yerinde, özel bir insandı. Allah inşallah bu duygu düşüncelerle konuştuklarımızdan ders alıp yolumuza devam edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ben hepinize hakkımı helal eden bir insanım. Arkamdan konuşanları da helal ediyorum. Ama güzel konuşsunlar. Güzel konuştukça önler açılır. Kötü konuşunca yollar kapanır, daralır. Güzel konuşanlarla beraberdir melekler. Kötü konuşanlardan da uzaklaşırlar melekler. O zaman güçsüz kalırız. O zaman zayıf düşeriz. Birbirimize düşeriz. Allah bu durumdan bizi muhafaza buyursun. Kenetleşmeyi, bir olmayı, beraber olmayı, güçlü olmayı hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.